Bulanık, sisli, puslu görme problemi altta yatan birçok nedenden kaynaklanabilir. Bu problemin kaynağı göz olabileceği gibi vücudun farklı bir bölgesi de olabilir. Bulanık görme mutlaka araştırılmalı, kaynağına ulaşılmalı ve nedeni anlaşıldıktan sonra gerekli tedavi uygulanmalıdır. Bulanık görme sürekli yaşayan bir durum olabilmekle birlikte zaman zaman ve aniden de kendisini gösterebilir. Tedavi yaklaşımında bulanık görmeye eşlik edebilecek diğer semptomları da birlikte değerlendirmek, doğru teşhisi yapmak, altta yatan göz hastalığını belirlemek için önemlidir. Medikal Park Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Profesör Doktor Hakkı Birinci, bulanık görmenin 10 nedenini anlattıktan sonra tedavi yöntemleri hakkında şu önemli bilgileri verdi. Bulanık görme, görme keskinliğinin kaybolması ve ince ayrıntıları normal insanlara oranla net olarak görememe olarak tanımlanır. Bulanık görme göz hastalıklarıyla ilişkili olabileceği gibi migren, karbon monoksit zehirlenmesi, zona hastalığı, menenjit ve ensefalit gibi farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir. O yüzden biz burada bulanık görmenin nedenlerini şöyle açıklayacağız. Miyop. Bir göz kusuru olan miyop, yakındaki nesnelerin rahatça görülebileceği ancak uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü veya seçmekte zorlanıldığı bir hastalıktır. Ortaya çıkış sebebi göz uzunluğunun gözün kırma gücüne göre daha uzun olmasıdır. Başlıca belirtileri arasında bulanık görme şikayetinin yanında gözleri kısarak görmeye çalışma, levha ve yol işaretlerini okuyamama, baş ve göz ağrısı gibi belirtiler de vardır. Daha çok çocukluk zamanlarında ortaya çıkar. Hipermetrop miyoba zıt olarak gözün uzunluğunun gözün kırma gücüne göre daha kısa olmasına dayalı bir göz kusurudur. Hipermetrop bireyler hem yakını hem de uzağı bulanık görebilirler. Genellikle doğuştan başlar. Belirtileri arasında bulanık görmeye ek olarak baş ağrısı görülebilir. Hipermetrop tedavisi hipermetropinin derecesine bağlıdır. Astigmat. Astigmat gözdeki korneanın tam olarak yuvarlak olmaması sonucu gözde görme problemlerine yol açan bir göz kusurudur. Astigmatta bulanık görüş hem yakındaki hem de uzaktaki nesneler için söz konusudur. Belirtileri arasında bulanık görme başta olmak üzere gözde farklı bir gerginlik hissi, baş ve göz ağrısı, gece nesneleri ayırt etmekte zorlanma vardır. Astigmat doğuştan olabileceği gibi diğer göz hastalıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Miyop astigmat ve hipermetrop astigmat, astigmatın tipleri arasındadır. Miyop astigmatta göz aynı anda hem miyop hem de astigmattır. Hipermetrop astigmatta ise göz aynı anda hem hipermetroptur hem de astigmattır. Sarı nokta hastalığı. Sarı nokta hastalığı gözün bölümlerinden biri olan retinada yer alan ve görmemizi sağlayan önemli bir alan olan sarı noktanın tıbbi olarak işlevini tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanır. Belirtileri arasında kişilerin yüzünü bulanık görüp ayırt edememe, görüş alanının merkezinde siyah nokta veya sis görüntüsü, düz çizgilerin yamuk veya eğri görülmesi vardır. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artmaktadır. Katarakt. Katarakt gözün iç kısmında yer alan lensin saydamlığını kaybetmesi sonucu ışık gecikme işleminde bozulmaların oluşmasıdır. Belirtileri arasında bulanık görme, bir şey okumak için parlak ışığa duyulan ihtiyacın artması, ışıkların etrafında oluşan renk halkalarının görülmesi, gece görüşünün azalması ve çift görme vardır. Göz tansiyonu. Göz içindeki basıncın gözdeki optik sinirlere zarar vermesiyle ortaya çıkar. Karasu hastalığı olarak da bilinmektedir. Yavaş ilerlemesi sebebiyle erken zamanda fazla belirti vermeyen göz tansiyonu, görme kaybı gibi ciddi sorunlara da yol açabilmektedir. Göz tansiyonu farkına varılması güç bir durumdur. Eğer tansiyon çok yüksek değilse sinsi bir şekilde ilerler ve sonuçta geri dönüşsüz görme kaybına neden olabilir. Eğer tansiyon çok yükselirse de bulanıklık, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Göz tansiyonu normal bir insanda 21 mmHg'nin altında olmamalıdır. Diyabetik retinopati.
Diyabetik retinopati şeker hastalığı sonucunda ortaya çıkar ve tüm dünyada 20-65 arası yaş grubunda görülen önlenebilir en önemli körlük nedenlerindendir. Genel popülasyona göre diyabetli bireylerde körlük riski 25 kat daha fazladır. Özellikle şeker hastalığının süresi arttıkça diyabetik retinopati gelişme riski artar. Kan şekerinin kontrol altında tutulması oldukça önemlidir. Göz kuruluğu. Bulanık görmeye sebep olabilen nedenlerden bir diğeri de göz kuruluğudur. Gözün yüzeyindeki kayganlığın ve nemin azalması sonucunda ortaya çıkan göz kuruluğu kronik bir hastalıktır. Gözde hafif derece batma hissi oluşturabileceği gibi tedavi olunmazsa gözde ciddi enflamasyonlara da neden olabilir. Belirtileri arasında yanma, kaşıntı, bulanık görme, gözde kızarıklık, ışığa duyarlılık, kuruluk hissetme olabilir. Ayrıca gözyaşı bezlerinin hastalığa tepki olarak fazla çalışması sonucu gözde sulanma da olabilir. Göz kuruluğunun ilerlemesi göz yüzeyine zararlı olabileceği için tedavisine başlamakta geç kalmamak önemlidir. Göz alerjisi, alerjik konjonktivit. Göz alerjisi bireyin gözüne alerjen bir maddenin temas etmesi sonucu gözün histamin salgılamasıdır. Bunun sonucunda gözde kızarıklık, sulanma, ödem, batma, yanma gözlenir. Alerjiye neden olabilen maddeler arasında hayvan türleri, polen, is, çimen, duman sayılabilir. Alerjik konjonktivitin belirtileri arasında bulanık görme de vardır. Ayrıca ışığa rahatsızlık da duyabilir. Göz kanamaları. Subkonjonktival kanamalar gözün yüzeyinde yer alan konjonktiva üzerinde gerçekleşir. Buradaki kanamalarda açığa çıkan kan yüzeye yakın olduğu için dışarıdan rahatça fark edilebilir. Ağrıya veya görmede bir kusura sebep olmaz ve zaman içerisinde kendiliğinden geçer. Hifema ise gözün iç kısmında meydana gelen kanamalardır. Göz içi iltihabı, göze gelen darbeler ve şeker hastalığına bağlı olarak gelişen bu kanama tipi genellikle kişinin görüşünü engeller. Son olarak göz kanamaları gözün arka kısmında gerçekleşebilir. Arka kısmında oluştuğu için görünürde fark edilmez. Bu tarz kanamalar genellikle göz tansiyonu veya kan şekerinin kontrol altında olmamasından kaynaklanır. Kişinin görme seviyesi de etkilenebilir. Göz kanamalarının tedavisi kanamanın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir. Profesör Doktor Hakkı Birinci bulanık görmenin 10 nedenini anlattıktan sonra bulanık görmenin tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi. Bulanık görmenin tedavisi altta yatan hastalığa bağlıdır. Miyop, hipermetrop veya astigmat gibi gözde kırılma hataları sonucu meydana gelen bir görüş bulanıklığı ise tedavisinde kalın kenarlı mercekli gözlük, kontak lens veya lazer uygulamaları kullanılır. Göz kuruluğunun tedavisi yapay gözyaşı damlası ve yaşam tarzı değişikliği ile yapılır. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında bilgisayar veya televizyon karşısında geçirilen sürenin azaltılması, sigara kullanımının azaltılması gibi maddeler yer alır. Ayrıca daha sık göz kırpmak ve göz yorgunluğu fark edilince ara verip gözleri dinlendirmek faydalı olacaktır. Göz alerjisinden kaynaklı bulanık görme tedavisinde öncelikle alerji testleri kullanılarak alerjiye neden olan etken belirlenmelidir. Daha sonra yapay gözyaşı veya antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Antihistaminik ilaçlar gözün alerjiye karşı savunma olarak ürettiği histamini yatıştırmayı amaçlar. Sarı nokta hastalığının tıbben tedavisi tamamen mümkün olmasa da hastalığa yönelik tabletler veya enjeksiyonlar yardımıyla ilerlemesini önlemek mümkündür. Katarak tedavisinde ise ameliyat zorunludur. Cerrahi işlemin katarak seviyesi ilerlemeden yapılması önemlidir. Bu işlemde akıllı lens uygulaması kullanılır. Bu uygulama eski lensin yerine yapay olarak üretilmiş yeni lensin konulmasıyla olmaktadır. Göz tansiyonu tedavisinde ilaç tedavisi başta olmak üzere lazer ve ameliyat da kullanılabilir. Peki diyabette bulanık görme neden olur? Diyabetik retinopati tedavisi için öncelikle diyabeti ele almak gerekir. Diyabetin kontrol altında olması, ilaç dozunun kişiye özel düzenlenmesi, diyet başta olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması gerekir. Diyabette diyet yöntemi önemli olup diyet takibi ve düzenlemesi uzman bir diyetisyen tarafından yapılmalıdır.
Göz önemli duyu organlarımızdan biridir ve görmeyi etkileyen her türlü semptom ciddiye alınmalıdır. Bulanık görme de bunlardan biridir ve görüleceği üzere altta yatan birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir ve birçok farklı semptomla birlikte görülebilir. Eşlik eden semptomlar arasında batma veya yanma hissi, kızarıklık, göz sulanması, kusma, bulantı, baş ağrısı, gözde ağrı, akıntı görülebilir. Bulanık görme ona eşlik eden diğer semptomlarla birlikte ele alınmalıdır. Teşhis ve tedavi için mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına görünmeyi unutmayınız.